Merhaba arkadaşlar. Bugün breadboardları anlatacağız. Bu gördüğümüz bir breadboard. Breadboardların dikdörtgen bir yapısı vardır. Plastiktir. Üzerinde elemanların takılması için yuvalar, delikler vardır. Bu yuvalara elektronik malzemeleri şu şekilde takabiliriz. Gördüğünüz yollara elektronik malzemeleri takabiliyoruz. Bu deliklerin yerleşimi şu şekilde, gördüğünüz yerleşimi elektronik malzemelere göre ayarlanmıştır. Az veya çok bacaklı, yani şu gördüğünüz 2 bacaklı olabilir. Bir direnç, işte diyot veya transistör veya entegre gibi veya display gibi az veya çok bacaklı olan elektronik malzemelere göre buradaki bacakların konumu ayarlanmıştır. Özellikle entegrelerin takılması için bacakların yeri muntazam olarak ayarlıdır. Breadboardlar eğitimde kullanılır. Ayrıca tasarlanan devrelerin kolay bir şekilde test edilmesi için kullanılır. Elektronik devre tasarımını kolay bir şekilde yapmak için kullanılır. Yani havya, lehim vesaire uğraşmadan tasarlamak istediğimiz, yapmak istediğimiz devreyi kısa bir sürede yapmak ve daha sonra malzemeleri toparlamak için breadboardları kullanabiliriz. Breadboardlar ile devreler hem daha çabuk kurulur. Şurada gördüğünüz gibi hemen deliklerde lehim falan kullanmadığımız için çok çabuk bir şekilde kurulur. Hem de kullandığımız eleman zarar görmez. Yani ben şuradaki malzemeyi buraya taktım. Gördüğünüz gibi çıkardım. Herhangi bir zarar görmeden bu malzemeyi başka bir yerde de kullanabilirim. Aile elemanları daha sonra başka bir devrenin tasarımı için de kullanılabilir. Örneğin bunun gibi basit devrenin tasarımında breadboard'u kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bir led, bir direnç, bir tane kablo şu şekilde çıkardıktan sonra şunu hemen burada bakın gördüğünüz gibi hemen kurabiliyorum. Devreyi çok çabuk bir şekilde kurabiliyorum. Daha sonra da pilimle gerilimini verip çalıştırabilirim. Ve işim bittiği zaman da devreyi tekrar söküp malzemeleri yerine yerleştirebilirim. Ayrıca daha karmaşık devrelerin tasarımında da breadboard kullanılabilir. Bunun için de board'un tüm bu yüzeyini kullanabiliriz. Hatta eğer tek bir board bize yetmezse ikinci board'u da şu şekilde ekleyip başka bir board'u da şu şekilde ekleyip iki board'u birden kullanıp daha fazla alan elde edebilirim. Hatta buraya başka board'lar da koyup çok daha büyük devreleri de tasarlayabilirim. Lehim, havya, bakır plaket kullanarak tasarladığımız bu şekilde delikli bakır plaket veya deliksiz bakır plaket kullanarak tasarladığımız bu devreler hem çok vaktimizi alır hem daha fazla malzeme kullanırız. Yani plaket kullanırız, havya, lehim gibi malzemeler kullanırız. Hem daha fazla vaktimizi alır ve daha sonra da bu malzemelerle işimiz bittiğinde bunları yerinden çıkarttığımızda malzemeler zarar verme ihtimalimiz olduğu için bu malzemeleri daha sonra kullanamayabiliriz. Ancak board'la yaptığımız, tasarladığımız devrelerde malzemeye herhangi bir zarar vermeyiz. Daha az malzeme kullanırız ve daha basit bir şekilde devrelerimizi yaparız. Breadboardlar plastikten yapılırlar ve çeşitli büyüklükte, şekillerde olabilirler. Şurada gördüğümüz gibi çeşitli büyüklükte ve şekillerde olabilirler. Şu gördüğünüz küçük boy bir board, şu gördüğünüz orta bir boy bir board.
Bunlar birbirine takılıp da satılıyor. Takılı bir şekilde satılanlar var. Bunlar da büyük boy boardlar olarak söyleyebiliriz. Boardları birbirine, buradaki uzun kenarlarını birbirine tırnaklarını takarak boylarını büyütebiliyoruz. Daha büyük boydaki devrelerimizi yapmak amacıyla. Breadboardların nasıl çalıştığına bakalım. Breadboard'un deliklerine elektronik elemanlarımızın bacaklarını takabiliriz. Şurada gördüğümüz gibi bu bacaklara, bu elemanları taktığımız zaman rahat bir şekilde bu bacaklara elemanları takabiliyoruz ve bacaklara elemanları taktığımız zaman eleman gördüğünüz gibi burada sabit bir şekilde duruyor. Yani yerinden çıkıp kayıp yere düşmüyor. Sabit bir şekilde duruyor. Başka bir elemanın bacağını da buraya takmak istersek yine bu şekilde buraya takabiliyoruz. İstediğimiz kadar, buranın müsaade ettiği kadar, yani board'un müsaade ettiği kadar olan elemanı bu şekilde board'un üzerine takabiliriz. Ve istediğimiz zaman da rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çıkartabiliyoruz. Yanlış yere taktığımız zaman hatamızı çok kolay bir şekilde düzeltebiliriz. Breadboard'ların arka tarafında şu gördüğünüz parlak bir kağıt vardır. Bu kağıdı kaldırdığımız zaman arka tarafında bunun yapışkan bir yüzey görürüz. Bu yapışkan yüzeyi kullanarak board'umuzu şu şekilde herhangi bir tahtaya, metal bir zemine, bunun gibi yerlere yapıştırıp kullanabiliriz. Ayrıca bu yapışkan parçayı da çıkarttığımızda şöyle gördüğümüz metal şeritlerin olduğu iç yapısını görüyoruz. Metal şeritler sayesinde elemanların bağlantılarını gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde bir metal parça, şöyle metal parçalar var. Metal şeridi yerinden çıkartırsak çıkarttığımızda gördüğünüz gibi elemanların bacaklarının gireceği yuvaları, delikleri görüyoruz. Bakın elemanların bacakları buraya giriyor. Bu şekilde elemanların bacakları buraya giriyor. Ve gördüğünüz gibi şu beşlinin her biri birbirine bağlı. Yani ben buraya bağlarsam da, buraya da bağlasam, şuraya da bağlasam, şu beşliden hangisine bu elemanın bacağını bağlarsam bağlayayım fark etmiyor. Hepsi aynı. Ve iki elemanı bağlama için şu şekilde dışarıda eğer bunu yaparsam, bakın bir elemanı buraya, direncin bacağını da buraya taktığım zaman bu ikisi birbirine bağlamış oluyorum. Yani led ile direnci birbirine bağlamış oluyorum. Breadboard'un ön yüzüne baktığımız zaman iki bölümden oluşuyor. Bunlardan birisi şu devreyi kurduğumuz kısım. Devreyi kurduğumuz kısım burası bizim bir bölümümüz. Şu iki kısım ise besleme bölümü. Besleme hattı olarak da söyleyebiliriz. Bu iki kısımda besleme hattı. Biz pilden veya güç kaynağından aldığımız gerilimi bu besleme hatlarına vermemiz gerekiyor. Devremizi ise işte direncimiz, transistörümüz, entegremiz vesaire şu içteki bölüme kurmamız gerekiyor. Malzemelerin takıldığı kısımda, yani şu iç kısımda A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sütunları vardır. Ayrıca toplam 0'dan 60'a kadar bakarsak eğer
62 tane satır vardır. Şu şekilde yakından bakalım. Şurada gördüğünüz gibi A, B, C, D, sütunları, F, G, H, I, J sütunları. Ayrıca 0 ile 60 arasında da sütunlar vardır. Bazı farklı boardlarda bu sayılar değişebilir. Bunda mesela 64 tane sütun var. Şu gördüğünüz gibi. Sayarsak eğer, şu şekilde bakarsak, burada 64 tane sütun vardır. Bu daha ufak olan boardta 30 tane satır var şeklinde söyleyebiliriz. Yani büyük boardlarda 60 küsür tane satır olduğunu söyleyebiliriz. Arka taraftan da görmüştük. Şu beşli birbirine bağlı. Yani şu kısım birbirine bağlı ve şu kısımlar birbirine bağlı olduklarını söylemiştik. Bu her bir metal şeritte 5 tane parça var. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 tane metal şerit birbirine bağlı. 1, 2, 3, 4, 5 tane metal şerit birbirine bağlı. Aynı şekilde bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 şerit. Altındaki 1, 2, 3, 4, 5 şerit birbirine bağlı. Ancak şu beşli ile şu beşli birbirine bağlı değil. Şu beşli ile şu beşli de birbirine bağlı değildir. Güç hattında ise gördüğümüz gibi bakın şuradaki şu kısım, yani şuradan şuraya kadar olan ki bütün hat birbirine bağlıdır. Yani burası eksi hattı oluyor. Burada da şuradan şuraya kadar olan eksi hat da birbirine bağlıdır. Şuradaki eksi hat ve şuradaki eksi hat da, yani şuradaki eksi hat birbirine bağlıdır. Buradaki artı hat birbirine bağlıdır. Ancak şu eksi ile artı birbirine bağlı değildir. Bu eksi artı birbirine bağlı değildir. Şu artı ile bu artı da birbirine bağlı değildir. Bu eksi ile eksi de birbirine bağlı değildir. Bu ikisini birbirine bağlamak için ayrıca bir şu şekilde bağlantı kablosu kullanmamız gerekir. Ancak bazı boardlarda şu iki hat veya şu iki hat, şu kırmızı ile şu kırmızı, şu mavi ile mavi birbirine bağlı değildir. Bazılarının ise birbirine bağlıdır. Yani şunun kırmızı hat baştan sona birbiriyle bağlı. Şu mavi baştan sona birbiriyle bağlı. Aynı şekilde şu mavi ve şu kırmızı birbiriyle baştan sona bağlı. Bunu nasıl anlıyoruz peki? Şöyle, bakın burada kırmızı çizgi ortasında bir kesik var. Bu kesik bununla buranın birbirine bağlantısız olduğunu, buradaki kesik yine bununla bunun birbirine bağlantısız olduğunu gösterir. Burada ise bakın kesik değil. Mavi hat olduğu gibi kesiksiz bir şekilde gidiyor. Kırmızı hat da kesiksiz bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla burası en baştan en sona kadar birbiriyle bağlantılıdır. Bordumuzun ortasında şöyle bir boşluk vardır. Bu boşluk şuradaki sütunlar ile buradaki sütunları birbirinden ayırır. Bu sütunun amacı fazla bacaklı olan elemanları, yani işte direnç entegre gibi, şurada gördüğümüz entegre gibi veya şurada gördüğümüz display gibi malzemeleri veya işte mikrokontrolcü vesaire bunun gibi çok bacaklı olan malzemeleri devremizde kullanmak amacıyla bu boşluğu kullanırız. Eğer bu boşluk olmasaydı mesela şöyle bir boşluk yok. Şu şekilde bir kullanım yapacaktık ve bacaklar birbiriyle, mesela şurada gördüğünüz şu bacak ile şu bacak birbiriyle kısa devre olacaktı. Ancak bu boşluğu kullandığımız için entegremizin bacakları birbiriyle kısa devre olmadan rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet, şimdi bordumuzda basit bir devre yapalım. Yapacağımız devrenin şemasını çizelim. Artı gerilim, VCC, bir direnç, bir led ve eksi olsun. Eksi VCC olsun. Direncimiz 100 ohm ve bir led. LED'i yakalım. Şimdi biraz önce kullandığımız, bakın direncimizin bacağını artıya veriyoruz.
şurada gördüğümüz gibi direncimizin bacağını artı VCC'ye takıyoruz. Artı güç hattına taktık. Daha sonra alttaki deliklerden birine taktık. LED'imizin anot bacağını ise şurada gördüğünüz şu beşliden direnci taktığımız, direncin artı değil de diğer bacağının taktığımız beşliden herhangi birini kullanabiliriz. Burada bunu kullanıyorum ben. Buraya takıyorum. Diğer bacağını da gördüğünüz gibi şu aşağıdaki beşlilerden herhangi bir yere takıyorum. Aynı hizada olmasın, farklı hizada olsun. Anlaşılması açısından. Bu şekilde bir yere deliğe taktım. Daha sonra da bunu da eksi hatta vereceğim. Eksi hatta bağlıyorum. Evet, devremizi bu şekilde kurmuş olduk. Bakın LED'in bacağını şu beşliden bir tanesine bağladım yine. Eksi hattı. Daha sonra da devremize pil ile şuradan artı veriyorum. Şuradan da eksi veriyorum. Evet, devremiz gördüğünüz gibi çalıştı. Devremiz gördüğünüz gibi çalıştı. Burada gördüğünüz gibi çok basit bir devreyi çok hızlı bir şekilde kurmuş oldum. Evet, devremi kurma için başka bir şekilde de devremi başka bir şekilde de kurabilirim. Mesela şu alttaki güç hattı değil de sadece üstteki güç hattını da kullanabilirim. Yine aynı şekilde bakın artı VCC'ye direncimi bağlıyorum. Daha sonra LED'in anotunu direncin bacağına bağlıyorum. Yani direncin olduğu beşli kümeye bağlıyorum. Daha sonra LED'in eksisini yani katodunun olduğu beşli kümeye kablomu bağlayıp bu kablonun diğer ucunda üstteki eksi hatta bağlıyorum. Ve pilden gelen eksi gerilimi buraya, pilden gelen artı gerilimi de bu şekilde bağladım. Evet, sadece şuradaki güç hatlarını kullanarak ve devremin yarısının sağ kısmını kullanarak da devremi kurabiliyorum. Breadboard'la devre kurulurken yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Şimdi devremize bakıyoruz. Devremize gerilim veriliyor. Gerilim gördüğünüz gibi veriyoruz ama çalışmıyor. Şöyle devremize yakından baktığımız zaman bakın şuradaki direncin bacağı ve LED'in bacağı yanlış kümelere bağlanmış. Ben direncin bacağını şu kümeden alıp tekrar LED'in kümesine bağladığım zaman gördüğünüz gibi devrem çalıştı. Bu şekilde bazen yanlış kümelere bağlanıyor gözümüzden kaçaraktan. Yapılan hatalardan bir tanesi de elemanların bacaklarını delikleri düzgün takamamaktır. Bazen şurada gördüğümüz gibi elemanların bacakları yerine düzgün bir şekilde yerleşmiş gibi gözüküyor ama yakından baktığınız zaman şu şekilde bu elemanın bacağı yerine tam yerleşmemiş ve elemanı düzgün bir şekilde yerine ittiğimiz zaman direncin bacağını düzgün bir şekilde ittiğimiz zaman gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor. Breadboard'da çeşitli teller, kablolar kullanılabilir. Kullanılan telin, kablonun tek damarlı olmasına dikkat edilmelidir. Kullanacağımız teller bunun gibi bağlantı atlama kabloları olabilir. Şu gördüğümüz hazır olarak satılan ucu metal olan atlama kabloları kullanılabilir. Gördüğünüz gibi bu kabloların ucu board için uygun olamışlar veya bunun gibi zil teli kullanılabilir. Zil telini de istediğimiz gibi kesip ucunu açıp bu şekilde kullanabiliriz. Dediğimiz gibi
Çok damarlı bunun gibi kablolar kullanmamalıyız. Çünkü bu kabloları kullandığımız zaman bu kablolar şu şekilde buraya düzgün bir şekilde yerleşmeyecektir. Kablonun püsküllerinden dolayı bu yerleşmeyecektir. Ancak eğer ille de bu şekilde bir kablo kullanmamız gerekiyorsa bu kablonun ucunu lehimleyip sertleştirip bu şekilde kullanabiliriz. Eğer lehimleme imkanımız da yoksa o esnada bu şekilde mümkün olduğunca kabloyu büküp bu şekilde kullanabiliriz. Ama mümkün olduğunca tabii çok damarlı kablo kullanmamamız gerekir. Şu şekilde kullanabiliriz ancak çok sağlıklı olmaz. Evet, bugün breadboardları anlattık. Hepinize iyi günler diliyorum.